Bugün stüdyoya geldim ve aşırı motiveyim çünkü 1 milyon olduk ve 1 milyon olduktan sonraki ilk videom. Donat tarifimizi çok sevmiştiniz. Bir sürü deneyen arkadaşımız oldu. Yapımı oldukça zor olmasına rağmen denediniz. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Bugün dışarıda yemeği yine çok sevdiğimiz ama fiyatı gittikçe yükselen bir tarif yapacağız. Ekler. Eklerin tabii ki bir sürü çeşidi oluyor. İşte kiloluk satılan minik minik lokmalıklar var. Büyük olanlar var, Fransız stili olan. Ben bugün büyük olanlarından yapacağım. Çünkü büyük olanlarının fiyatı aşırı pahalandı. Yaklaşık sizin için araştırdım. 20 ila 25 lira arasında satılıyor. Ama böyle daha büyük lüks pastanelerde yaklaşık 30-35 lirayı buluyor. Gerçekten çok yüksek. O yüzden ben de bugün tanesi 5,5 liraya denk gelen toplamda 6 tane dev ekler yapacağım. Ve tadına bayılacaksınız. Çünkü en iyi pastanede yiyebileceğiniz en iyi eklerin evde yapılmış hali olacak. Hadi başlayalım. Yapmanız gereken 2 ön hazırlık var. Biri fırını 190 dereceye ayarlamak, ikincisi de yumurtaları muhakkak oda sıcaklığında bekletmek. Öncelikle şu hamuruyla başlıyoruz. Ben suyla hazırlıyorum. O yüzden suyu ekliyorum. Su 235 mililitre, yani yaklaşık 1 su bardağından 2 parmak fazla. Tereyağını ilave ediyorum. Oda sıcaklığında veya soğuk hiç fark etmez. Tereyağımız da 100 gram ve tuzu ilave ediyorum. Şöyle elinizde bir pinçik. Kısık ateşte tereyağı eriyene kadar bekliyoruz. Şu hamuru Fransız mutfağının çok önemli hamurlarından biri. Aslında pişirilerek yapılan bir hamur. Orijinalinde şu hamurunun su kullanılıyor. Suyla yapıldığında gerçekten kendine has, böyle kıtır kıtır bir dokusu oluyor. Bazı tariflerde süt de görebilirsiniz. Hiç sorun değil. Sütle de yapılıyor. Hatta belli bir oranda su, belli bir oranda süt de kullanılabiliyor. Sütle yaptığınız zaman ekler hamurunuz veya profiterol hamurunuz çok daha yumuşak olacaktır ve rengi bir tık daha koyu olacaktır. Bu da sütün tepkimesiyle oluşan bir şey. Maillard reaksiyonu denen bir şey. Ama suyla yaptığınız zaman daha dokusu sert oluyor ve daha böyle kıtır kıtır oluyor aslında. Bu da tercihinize bağlı bir şey. Yumuşak isterseniz 3'te 1 oranında süt, gerisini su kullanarak tarifi hazırlayabilirsiniz veya tamamen yumuşacık bir şey olsun istiyorsanız full süt kullanabilirsiniz. Ben bugün orijinal olan suyla olanını yapıyorum. Tereyağı erimeye başladı. Şimdi kaynama noktasına geldiğinde, buna da simmer deniyor. Kaynama noktasına geldiğinde, yani böyle fokur fokur kaynamadan ocaktan alacağım. Böyle kenarlarda minik minik böyle bir pıtırcıklar görmeye başlıyorsunuz. Hafif bir titremeye başlıyorsun. O noktada alacağız. Evet, kaynama noktasına geldi. Alıyorum. Karışımımıza tek seferde unu ilave edeceğiz. Un da 175 gram, yani 1 su bardağı artı 1 su bardağından 2 parmak az un ekliyoruz. Tek seferde şak. Daha önceden elemiştim unu. Sizin de elemenizi öneriyorum. Şimdi hemen karıştırıyoruz. Şöyle yavaş yavaş iyice yedire yedire. Tamam. Şimdi tekrardan ocağa alıyoruz. Bunun sebebi de şimdi hamurumuzun içerisinde belli oranda bir nem var. O suyun biraz gitmesi için ocakta tekrardan şöyle bir kavuracağız. Tabii ki öyle renk almayacak. Yavaş yavaş. Bu sırada eğer dibinde bir katman kalırsa, ki bunu çelik tencerede daha çok fark edeceksiniz. Ben şu an yanmaz yapışmaz bir sos tavasında yapıyorum bunu. Ama dibinde böyle hafif bir katman kaldığı zaman tamamdır, olmuş demektir. Çok da fazla da aslında içerisindeki suyu da yok etmemek gerekiyor. Bu sefer fazla yumurta koymanız gerekir veya tarif şaşabilir. Şöyle yaklaşık 3-4 dakika kadar hamuru bir güzel kavuruyoruz. Muhakkak karıştırmanız önemli bu noktada. Bırakmayın ki hamur renk almasın. Tamam, bence bu kadar yeterli. Şöyle kaşıkla yukarıya doğru kaldırdığınızda eğer şöyle bir doku alıyorsanız doğru yoldasınız demektir. Artık ocaktan alabilirsiniz. Şimdi artık
Kesinlikle hamuru soğutmanız gerekiyor. İçerisine yumurta girecek, yumurtanın asla pişmemesi gerekiyor. Yoksa o yumurta kokusunu ekleri yerken alırsınız. Hiç böyle bir şey olsun istemem. Şimdi bunu oda sıcaklığında hamura batırdığınızda eliniz yanmayana dek soğumasını bekleyeceğiz. Ben bunu böyle mermerin üzerine aldım. Şimdi kremaya başlıyorum. Kremada farklı bir teknik kullanacağım bugün. Pastacı kremasına benziyor ama bu sefer tereyağı değil, kremayla, çırpılmış kremayla birleştirerek nefis dokulu bir vanilyalı krema elde edeceğiz. Bu vanilyalı kremanın bir kısmını ayıracağım ve onu da benmari usulü erittiğim çikolatayla birleştireceğim. Yani size 2 tane krema çıkarmış olacağım. Krema hakkında da zaten ilerleyen dakikalarda çok daha farklı püf noktaları vermiş olacağım. Şimdi bazına başlayalım. Yumurta sarılarımızı aldık. 2 tane yumurta sarısı kullanacağız. Bu beyazlarını da bu arada atmayın. Hamurda belki lazım olabilir. Zaten hiçbir zaman atmayın. Çok güzel beyaz bir sporcu omleti de yapabilirsiniz. Tarif içinde tarif. Benim yumurtalarım bu arada orta boylarda. 50-55 gramlık yumurtalar. Şöyle ikisini sarısını aldım. Burada da 60 gram toz şeker var. 4 yemek kaşığına denk geliyor böyle dolu dolu. Yumurta sarılarıyla toz şekeri şöyle karıştırıyorum. Tamamen erimeyecektir tabii ki. Ama böyle rengi beyazlayacak. Şu anda hafif turuncumsu. Böyle iyice karıştırdıkça rengi açılacaktır. Birazcık karıştırıyoruz. Evet, rengi hafif açılmaya başladı. Bu kadar yeter zaten sütle birleşeceği için. Çok da şekerin erimesine gerek yok. Nişasta ilave ediyoruz. Bu kremanın içerisinde un yok. Sadece nişasta var. 25 gram yaklaşık 2 yemek kaşığına denk geliyor. Şimdi böyle koyu kıvamlı bir karışım olacak. Yine nişastayı da yediriyorum içerisine. Güzel bir renk oldu. Rengi oldukça açıldı. Şimdi sütümüzü ısıtacağız. Vanilya çubuğundan minik bir parça alacağım. Sütümün içerisine katacağım. Vanilyanın hem çekirdeklerini kullanacağım hem de çubuğun dış kabuğunu kullanacağım. Daha sonradan bunu tekrardan sütlerinize katabilirsiniz veya içerisini kullandığınız sadece dış kabuğu kaldı içerisinde. Bir şekerin, kavanoz şekerinin içerisine direkt koyup vanilya şekeri de elde edebilirsiniz. Yani bu vanilyanın suyunu çıkarana kadar kullanabilirsiniz. Evet, normalde gerçekten çok pahalı ama birçok tarifinizde bunu kullanabilirsiniz. Hani bu bir kere de kullanılacak bir şey değil. Ben en güzel tarifi yapmak için bugün vanilya çubuğu kullanıyorum. Ama dediğim gibi vanilinle de bu işi çözebilirsiniz. Şuradan ufak bir parçayı alıyorum. Şu parça bıçağımın tersiyle şöyle sıyırıyorum. Bu öyle bir aroma katıyor ki yani bu fazla bile diyebilirim. Vanilya aromasını çok sevenler bu kadar kullanabilir veya bunun yarısını bile kullanabilirsiniz. Kabuğu falan diyoruz ama burada da gerçekten bir servet yatıyor. Sütün içerisine attım. Bunu da ekliyorum. Sütü yine ısıtacağız. Yorumlarda genelde şey geliyor. Yani bunun içine direkt soğuk sütü koysak ne olur? Direkt öyle o şekilde pişirsek. Tabii ki olur ama ben hep bu yöntemi uygulayarak yapıyorum ki yumurta kesilip pişmesin diye. Bu noktada birazcık tecrübeli olmak gerekiyor. Eğer değilseniz benim gibi böyle biraz daha temperleyerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Sütü ekliyorum. Süt de 240 mililitre, yani 1 su bardağı artı 2 parmak fazla. Parmak da bu arada kimin parmağı? Benim parmağıma göre şöyle düşünebilirsiniz. Bu arada sütü yine fokur fokur kaynatmıyoruz. Sadece kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz. Evet, kaynama noktasına geldi sütümüz. Aldım. İçerisine attığımız vanilya kabuklarını alıyorum ve atmayacağım. Bunu yine süte kullanacağım ben. Sütten böyle ufak ufak yukarıdan damla damla dökerek karışıma yediriyorum. Sürekli karıştırmanız önemli bu noktada. Kenarlarını da ala ala. Bu şekilde ısısı eşitlenene kadar yapabilirsiniz. Bütün sütü eklemenize gerek yok çünkü yine ocağa alacağız zaten. Şöyle bakıyorum. Henüz daha eşitlenmemiş. Evet. Şeker artık iyice erimiş olmalı. O yüzden şu kenarlarda kalan parçaları da içe doğru alıyorum. Mis gibi koktu. Önüme aldım sütümün olduğu tencereyi. Tekrar içerisine yavaş yavaş aktarıyorum. Sürekli karıştırın. Oh, bebek sütü gibi kokuyor. Çok güzel. Şimdi tekrar ocağa alıyorum. Koyulaşana kadar pişiriyorum ve ocaktan alıyorum. Ocakta yalnız başına bırakmayın bu güzel kremayı. Sürekli karıştırın.
kıvama gelmeye başladı. İyice karıştırıyorum. O koyulaştıktan 1 dakika sonra ocaktan alın. Böylece iyice birbiriyle özdeşleşmiş olacak. Şöyle bir kıvamımız var. Bu şu anda çok yoğun bir krema. Artık bunu soğumaya bırakabiliriz. Bu bizim kremamız değil tabii ki. Bu sadece bazı. Çırpılmış kremayla birleştirdikten sonra efso bir şey. Efso iyi miydi ya? Bazen coşuyorum. Şöyle. Bir parçası bile kalamaz şu anda burada. Bu kremayı denedikten sonra gerçekten bayılacaksınız ve her şeyde kullanabilirsiniz, her tatlıda. Streç film kapatıyorum. Üzeri kabuklanmaması için bu şekilde oda sıcaklığında soğutacağım. Sonra da buzdolabına. Şimdi krema soğurken ben de şu hamurunu böyle bir güzel soğutmak için tahta kaşıkla ezdim. Bu kıvam açısından gerçekten çok önemli. Unun içerisindeki gluten iyice böyle ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor ve güzel bir hamur elde etmemizi sağlıyor. Şimdi içerisine yumurtaları yedirebiliriz. Gayet soğudu. Yumurtaları tek tek yedireceğiz. 4 tane mutlaka oda sıcaklığında beklettiğiniz orta boy yumurtalarımız var. Tarifimiz kolay ama kollar birazcık çalışacak. Teker teker eklememizin sebebi de güç gerektiren bir durum ve tek tek yedirdiğimiz zaman çok daha kolay oluyor. Hepsini bir araya koyduğunuz zaman maalesef iyi bir sonuç alamayabilirsiniz. Bunu stand mikserle de yapabilirsiniz. Ama tabii ki de ben evde olmayanlar için de böyle yapılabildiğini göstermek istiyorum canım izleyicilerimize. İlk başta böyle sanki hiçbir şeye benzemeyecekmiş gibi bir hamur oluyor. Böyle kesilmiş gibi gözüküyor. Sakın sizi bu korkutmasın. Karıştırdıkça kıvam alacak. Kıvam aldıkça da yumurtayı ekleyerek hazırlayacağız. Bir stand mikser değiliz ama elimizden de gelir yani her iş. Ne güzel değil mi? Dokusu fışır fışır. Süper. Vallahi senin elin değince ayrı bir güzel olmuş be Ömer. Şimdi hamurdan bir parça alıyorum. Şöyle parmağımın ucuyla ve baş parmağımla bastırıyorum. Hafif hafif yukarıya doğru çekiyorum. Yukarıya doğru çekerken elastikiyetini kaybetmiyor ve yapışkan bir hamursa olmuş demektir. Artık hamuru sıkma poşetine alma vakti. İçerisinde çok hava kalmaması için şöyle güzelce eziyorum. Poşetimizin ucunu kestikten sonra artık sıkmak kaldı geriye. Aralarda boşluk bırakalım. En az 5-6 santim boşluk bırakmak gerekiyor. Zaten 6 tane, 7 tane çıkıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Küçük yapmak istiyorum ben. Nasıl yaparım derseniz yine buraya kadar geldiğimiz şekilde geliyoruz. Sıkma poşetini aldıktan sonra daha küçük bir kesik atarak yine küçük porsiyonlar şeklinde yapabilirsiniz. Bu hamurdan yaklaşık 15 tane küçük boyda lokmalık ekler çıkacaktır. Şimdi sıkmaya başlıyoruz. Fazla eklediklerim oldu ama zaten üzerini şimdi düzelteceğiz. Şöyle bir bakayım. Şimdi şeklini düzeltmek için elimi suladım. Şöyle eşit derecede pişmesi için her yerini düzeltiyorum. Şurada minik bir boşluk hatam oldu ama onun dışında bence boyutları gayet güzel oldu. Hatta bir parça kaldı, onu da şimdi kenara sıkacağım şöyle bir. Nasıl şişiyor onu da görmek istiyorum. Bunların üzerine kabuk da tutturarak daha sonradan fırına verebilirsiniz veya direkt verebilirsiniz. Önce 10 dakika kapağı kapalı şekilde pişecek. Ardından 10 dakika sonrasında araya böyle bir tahta kaşık veya bir bez sıkıştırıp kapağı açık şekilde 15 dakika daha pişireceğim. Siz de izleyin bakalım nasıl pişiyor. Bekliyoruz. On dakika oldu. Çılgın gibi şişmişler. Şimdi kapağı açtım.
Şöyle yarım aralık kalacak şekilde bıraktım tahta kaşığı. Bir 15 dakikada bu şekilde pişiyor. Ufak bir notum var. Fırında eklerler pişerken pişme süresi değişiklik gösterebilir. Bu odanın sıcaklığı, yani mutfağınızın sıcaklığı, nemi ve aynı zamanda da fırının özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Şunu baz alabilirsiniz. Eklerler yükselmişse ve hafif kızarmaya, altın rengini almaya başlamışsa pişmiş demektir. Bu önemli çünkü bazen işte benimki pişmedi diyebiliyorsunuz. Bu 3 faktörden dolayı zaman zaman pişme süresi değişebiliyor. Dikkatli olalım. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi çikolatayı benmari usulü eriteceğim. Burada yaklaşık 140 gram çikolata var, kuvertür çikolata. Hem sütlü hem bitter kullanıyorum. Bitter kullandığım zaman ben çok acı tadı almayı sevmiyorum. O yüzden içerisine biraz da sütlü çikolata ilave ediyorum. Hemen koyduk. Güzelce eriyecek. İçerisine 60 mililitre, yani 1/4 su bardağı kadar krema ilave ediyorum. Bir de 30 mililitre, yani 2 yemek kaşığı sütü koyuyorum. Şöyle hafif hafif karıştırıyoruz. Kase suya değmiyor. Kuvertür çikolata aldığınızda genelde kiloluk, 1,5-2 kiloluk satıyorlar. Böyle bol bol tatlı yapıyorsanız oldukça uygun fiyata gelecektir. Yani bütün tatlılara sürekli çikolata almak daha maliyetli olacaktır. Şimdi çikolata erirken biz de kremamızı çırpalım. Buzdolabına koymuştuk kremamızın bazını, biliyorsunuz. Kremayı çırptıktan sonra onu da tezgaha getireceğim. Çırpacağımız krema da 180 mililitre, yani 1 su bardağından bir parmak az. Kıvamlı bir köpük haline gelene kadar çırpıyorum. Fırından çıkıyor ekler. Hazır mısınız bu dev eklerleri görmeye? Wow! Hiçbiri birbirine de yapışmamış. Güzel bir boşluk bırakmışım. Şu minik pıtırcığı da koydum daha sonradan. Eklerler biraz oda sıcaklığında soğuyacaklar. Çikolatamıza da bakalım, o da erimiş. Krema bazımız geldi. Şöyle üzerini açtım. Bu böyle hop hemen içerisine kondu. Tekrardan çırpıyoruz. Artık iyice böyle özdeşleşiyor. Pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Şöyle karıştırdım. Kremamız hazır. Şöyle göstereyim. Akmıyor. Ama bir o kadar da yumuşak bir kıvamı, dokusu var. Bak. Şimdi erittiğimiz çikolatanın bir kısmını batırmak için eklerleri şöyle geniş bir kaseye aldım. Burada da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar eritilmiş çikolata kaldı. Kremadan birazcık aktarıyorum çikolatalı olan kaseye. Bu noktada ben başka aromalarla da krema yapmak istiyorum derseniz yine bu kremanın içerisine eklediğiniz malzemelerle farklılaştırabilirsiniz. Mesela fıstık ezmesi ekleyebilirsiniz, Antep fıstığı ekleyebilirsiniz, Hindistan cevizi tozu, limon kabuğu rendesi, portakal kabuğu rendesi, bu şekilde aromalandırarak o pastanelerde gördüğünüz artık rengarenk, içi farklı farklı dolgular olan farklı eklerler evde de yapabilirsiniz. Şimdi bunun içerisindeki çikolatayla birlikte şöyle güzelce karıştırdım. 2 kremam da hazır ve eklerleri doldurmaya başlıyoruz. Dolgular hazır. 2 çeşit doldurma yöntemi var. Ortadan 2'ye kesiyorum. Üzerine çok fazla bastırmadan, mümkünse tırtıklı bıçakla ortadan kestim. Şöyle açtım. Şimdi üst kısmını çikolataya bandıracağız. Onu şöyle bir kenara aldım. Beyaz kremamızı sıkıyoruz. Hamuru bandırıyorum çikolataya. Üzerine koyuyoruz. Bir bu şekilde kapanıyor. Şöyle aralardan, tabii böyle ortadan 2'ye kestiğimiz zaman aralarda kremalar çıkabiliyor ortaya. Tamamen sizin tercihiniz. İkinci yöntemimiz de profiterolü doldurur gibi arkadan minik delikler açmak. Şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi açtığımız deliklerin içerisine şöyle duyumuzu sokuyoruz ve doldurmaya başlıyoruz. Şiştiğini zaten ellerinizle hissediyorsunuz, fark ettiriyor. Şu alt kısmını şöyle sıyırdım. Ben bu yöntemi daha çok seviyorum, onu söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde taşma olmuyor, formunda bir bozulma olmuyor. Çikolataya bandırmak çok daha kolay oluyor. Pasta süsü koyabilirsiniz, kuru yemişleri toz haline getirip yapabilirsiniz, Antep fıstığı gibi. Ya da böyle, şimdi az öncekilerde buldum, altın tozu gibi böyle şeyler koyup daha
Fransız pastane havasını yapabilirsiniz aslında. Ben şimdi üzerine böyle bir parça koyayım mı? Bu şeyden sayılmaz, onu da söyleyeyim. Bütçeden sayılmıyor. İçinin doluluğuyla, yüksekliğiyle ve o kremanın dolu dolu gözükmesiyle muhteşem gözüküyor. 30 lirayı hak eder bence bu. Tadına bakıyoruz. İç kreması o kadar hafif ki bulut gibi olmuş. Ben gerçekten yerken hiç böyle ağırlık hissetmedim. Daha böyle yoğun kıvamlı bir krema isterseniz Ferhat'ın pastacı kreması videosundan farklı kremalarda bunun içerisine ekleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben sizden şunu rica ediyorum. Yorumlar kısmında böyle dışarıda çok pahalıya yediğiniz ama evde yapmak istediğiniz böyle tarifler varsa aşağıda benimle paylaşırsanız hem de bana da çok güzel bir fikir vermiş olursunuz. Bakalım bir sonraki bölümde bizi neler bekliyor. Öpüyorum. Görüşürüz. Şimdi size de birer tane ikram edeyim.